Bu anlatı İbn Haldun'un mukaddimesindeki toplumsal döngü sistemine dayanır. Felaket sonrası doğan yeni bir düzenin izini sürüyoruz. Her şeyin bittiği an aslında başka bir şeyin başladığı andır. Bu sadece bir felaketin değil, her medeniyetin hikayesi. Çünkü her çöküş bir kabuk değişimidir ve biz insanlar sadece yeni kabuklar içinde eski döngüleri tekrar ederiz. Yalnızlık. Dünya küresel bir felakete uğramıştır. Ve siz bu felaketten kurtulabilen o az sayıdaki insandan birisiniz. Veya şanssız mı demeliydik? Tüm altyapılar çökmüş, devletler dağılmış, sevdiklerinizi ve belki de hiç sevemediğiniz bazı insanları bile kaybetmişsinizdir. Bu bir laf kalabalığı değil. Bu hayatta gerçekten yalnız kalmışsınızdır. Ve artık yaşamak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ne yapacağınızı bilemez bir haldesiniz. Etraf sessiz ama içinizde bir fırtına kopmakta. Ortada tam anlamıyla bir kaos vardır. Ve sizin gibi birkaç kişi daha hayatta kalmaya çalışmaktadır. Hepsi aynı soruyu sorar gibidir. Bu gerçekten oldu mu? İbn Haldun'un 700 yıl önce mukaddimede anlattığı devletin ve milletin çöküşünü artık küresel çapta yaşıyorsunuzdur. Ama bu bir tarih dersi değildir. Bu sizin hayatınızdır. İlk refleksiniz teknolojiye sarılmak olur. Telefonunuzu açarsınız. Ekranı çatlamış olabilir ama hala şarjı varsa umut da vardır. Haberleri kontrol etmek istersiniz ama internet yoktur. Son mesajlara bakarsınız. Kimse cevap vermemiştir. Yakınlarınıza ses kaydı atarsınız. Anne. Anne, baba lütfen ses verin. Anne. Anne lütfen yalvarıyorum. Yanıt verin. Anne iyi misiniz? Anne baba lütfen beni yalnız bırakmayın. Anne lütfen. Gönderilemez. Şarjı bitince telefonu göğsünüze bastırarak uyursunuz. Çünkü artık o bir cihaz değil, size dünyayı hatırlatan son şeydir. Adımlarınız sizi otomatik olarak evinize götürür. O eski sokağa, güvenli olduğunu sandığınız geçmişe. Ama orada yalnızca toz, moloz ve sessizlik vardır. Ev yok, komşular yok, sokak yok. Sevdiklerinizi ararsınız, isimlerini haykırırsınız. Ama karşılık yoktur. Onların kurtulamadığı gerçeği gözlerinizin önündedir artık. Yalnızlık zihninizi delik deşik etmeye başlar. İnkar yerini travmaya bırakır. Karakola gitmek istersiniz. Belki bir sağlık kuruluşuna. Ama ne karakol kalmıştır, ne hastane, ne de bir yetkili. O bildiğiniz, kendinizi güvende hissettiğiniz sosyal düzen artık yoktur.
Hayatta kalmak zorundasınız. Ama nasıl? Ne yapacaksınız? Neye göre karar vereceksiniz? Artık bir seçim yapmalısınız. Ya geçmişin hayalini kovalamaya devam edeceksiniz ya da yeni dünyanın en acımasız gerçeğiyle yüzleşeceksiniz. Hayatta kalanlar artık yeni bir insan türüdür. Sokaklarda tek başınıza dolaşırken harabeye dönmüş bir binanın önünde birkaç kişi görürsünüz. Sessizce bir şeyler taşıyorlardır. Onlardan uzak durmak istersiniz, korku refleksiyle geri çekilirsiniz. Sonra birini fark edersiniz. Tıpkı sizin gibi, yalnız, korkmuş ama hala insan kalabilmiş. Adımlarınız sizi ona doğru götürür. Sözsüz bir anlaşma oluşur aranızda. İlk defa birinin varlığı bu karanlıkta bir umut gibi hissedilir. Saatlerdir bir şey yemediniz. Açlık midenizi kemirirken zamanı da çarpıtıyor ve her dakikaya bir yüzyılın ağırlığını yüklüyordur. Yeni yoldaşınızla birlikte yıkılmış bir binaya girersiniz. Dökülmüş mutfak dolapları, kırık camlar, yere saçılmış eşyalar ve bir şey fark edersiniz. Yere dağılmış, hala bozulmamış birkaç konserve ve su. İkiniz de hiç düşünmeden alırsınız. Bu bir tercih değil, bir içgüdüdür. Artık hiçbir şeyin sahibi yoktur. Bütün mülkler hayatta kalanlarındır. Bu, hayatta kalanların yazacağı yeni hayatta kalma kuralıdır. Yıkıntılar arasında yürürken, harabeye dönmüş bir kuyumcunun önünde durursunuz. Camı kırılmış vitrin, devrilmiş raflar ama bir şey gözünüze çarpar. Işıl ışıl parlayan bir kolye. Yanında lüks bir saatin kırık ama hala parlayan kadranı. Eliniz istemsizce uzanır. Kolyeyi boynunuza takarsınız. Arkadaşınız saati bileğine geçirir. Bir an durur, birbirinize bakarsınız ve gülümsersiniz. Dünya artık eski dünya değildir. Ama mantıksızca da olsa eski dünya sizin içinizde hala direnmektedir. Yıkılmış şehirlerde değil, insanın kalbinde süren son savaş budur. Ama o an geçer. Sıradaki ihtiyaç sizi yeniden ileriye iter. Çünkü bu yeni dünyada değer parlamaz, işe yarar. Konserve kutusunun son kırıntısı 2 gün önce tükenmiştir. Yıkıntıların arasındaki binalar artık içine girilemeyecek kadar harabe halindedir. Açlık sadece bir karın gurultusundan ibaret değil. Bilinci kemiren, derin bir sessizlik içinde yankı bulan bir çığlıktır. Tam umudunuzu yitirmişken gözünüze bir depo ilişir. Orada 5 ya da 10 kişilik bir grup etrafı dikkatle kontrol ederek girişi gözetlemektedir. Onlar kendi düzenlerini kurmuş, bir araya gelmiş ve hayatta kalabilmek için birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmışlardır. Yaklaşırsınız, bir miktar yiyecek ve su istersiniz ama sizi görmezden gelirler. Boynunuzdaki o ışıl ışıl kolyeyi çıkarıp tarihin belki de en pahalı alışverişini teklif edersiniz. Sonuç değişmez. Nihayet başka bir öneride bulunursunuz. Ürünleri taşırım, temizlik yaparım. Karşılığında sadece azıcık yiyecek, bir damla su verin. Bu kez durup sizi dinlerler ve kabul ederler. Evet, sonunda karnınız doymuştur. Ama boynunuzdaki kolye artık sadece bir süs değil, bir çağın yüküdür. Bir değerin çöküşüdür.
Yeni dünyanın parasız ama çok daha ağır ekonomisinde tüm değerler yeniden tanımlanmaktadır. Yeni arkadaşınız ve siz artık hayatta kalma mücadelesi veren bir grubun parçasısınız. Grubun lideri ise bir zamanlar sokakta gördüğünüz, belki de yol kenarında bir sandviç uzattığınız eski bir evsizdir. Ve ironik bir biçimde artık hepiniz o adama muhtaçsınız. Peki neden? Çünkü sahip olduğu bilgi artık değerli. Ve bu bilgi eski dünyada hiçbir işe yaramazken şimdi sizi hayatta tutabilecek tek şeydir. O, terk edilmiş araçlardan hangisinin çalışır olduğunu, hangi marketin arka odasında hala bozulmamış konserve kalabileceğini, geceleri güvenle uyunabilecek binaları, su depolarının yerini ve sokak çetelerine nasıl görünmeden binalara yaklaşılacağını biliyor. Eskiden bu bilgi alt sınıfın hayatta kalma bilgisi sayılırdı. Sistem bu tarz sokak bilgilerine değer vermezdi. O yüzden o evsiz bir hiçti. Ama şimdi bu bilgi hayatta kalma ile ölüm arasındaki fark demek. Peki ya CEO? Grubunuzdan biri bir zamanlar küresel bir finans şirketinin CEO'suymuş. MBA derecesi var. 6 dil biliyor. Ama bugün ne işinize yarar? Yatırım portföyü mü yönetecek? Motivasyon konuşması mı yapacak? Hayır. Çünkü şu anda sizin ihtiyacınız olan şey güvenli bir gece uykusu, temiz su, yiyecek, dış tehdide karşı savunmadır. Yani artık bilgi türleri yer değiştirdi. Yeni sistemin değerleri ihtiyaca göre değişti. Ve bu değişim yeni bir otoriteyi de beraberinde getirdi. Artık en çok değer gören kişi, hayatta kalmayı en iyi bilen kişidir. Toplayıcılık, yağma ve diğer gruplarla olan mücadeleler artık karşılık vermiyordur. Eskiden kalma tüm yiyecek stokları tükenmiştir. Tükenmeyen depolarda ise yiyecekler çoktan bozulmuştur. Ve bir gün diğer grupların sokak hayvanlarını yemeye başladıklarını görürsünüz. Yeni doğan değerler arasında bunun da olmasını istemezsiniz. Ama açlık neyi doğru neyi yanlış sayacağınızı belirsizleştirir. Gruptaki eski evsiz, göç fikrine şiddetle karşı çıkar. Şehri terk etmek istemez. Çünkü tüm hayatı sokaklarda geçmiştir. Ama grup artık kararlıdır. Açlık ne tartışma dinler ne de aidiyet. Yol sizi çağırmaktadır. Ve bu sefer gerçekten bir yola çıkılacaktır. Kırsala doğru bir göç. Artık eski, terk edilmiş bir köydesiniz. Sessizliğiyle ürküten ama bir o kadar da umut vaat eden bir yer. Burada da hayatta kalmış birkaç kişi vardır. Toprağın dilini bilen, hayvanın huyunu okuyan bir köylünün peşine takılmıştır tüm grubunuz. Bir zamanların CEO'su, sokakların hakimi, bilgiyle konuşan herkes. Artık o köylünün ağzının içine bakıyordur. Başıboş dolaşan bir ineği zapt etmeye kalkarsınız. İlk deneme başarısızlıkla sonuçlanır. İneğin küçümseyici bir baş sallayışıyla CEO ile birlikte kendinizi toprakta yuvarlanırken bulursunuz. Köylü kahkahasını gizlemez. Kaybedilen inek sadece bir hayvan değil, yeni düzenin ekonomik sistemine giriş kapısıydı. Bu kayıptan sonra karşınıza çıkan ilk tavuğa 4 elle sarılırsınız. Tavuk sizi birkaç kez gagalar ama pes etmezsiniz. Çünkü artık yumurta veren bir tavuğunuz vardır. Ve bu yeni dünyanın ilk büyük kazanımıdır.
Yolda yürürken bir koyunla karşılaşırsın. Sahipsizdir ve onu sahiplenmek istersin. O sırada yerde kalın, çatlamış bir dal görürsün. Eline alırsın ve bir anda anlamaya başlarsın. Antik insanlar neden asaya bu kadar bağlıydı? Asa sadece bir sopa değildir. Ona dayanır, ondan destek alırsın. Hayvanları yönlendirirsin. Yeri geldiğinde onunla yol açar, tehlikeden korunursun. Asa artık senin bir parçandır. Koyunu asan ile yönlendirir ve sahiplenirsin. Süt veriyordur. Sen sütü alır, içersin, yoğurt yaparsın. Ama birkaç gün sonra kuzusunu ölü bulursun. Çünkü ona süt ayırmamışsındır. Koyun sana farklı bakıyordur artık. Bakışlarında kırgınlık, sessiz bir sitem, sanki bir hesap vardır. Kış yaklaşıyor, yorgan yapmalısın. Ama koyundan nasıl keseceksin o yünü? Nasıl temizleyecek, nasıl işleyeceksin? İşte o zaman anlıyorsun. Doğadan sadece almak yetmez. Ona bir şey katmak, onu korumak ve bazen ondan izin almak gerekir. Şehirde doğmuş, şehirde büyümüş, alışverişini marketten yapmış, hastalandığında ilacına kolayca ulaşmış bir insan. Felaketin ardından doğanın ortasında, yapayalnız kaldığında ne yapabilir? İyileştirici bitkileri bilmez. Bir ağacın kabuğundan ne elde edileceğini öğrenmemiştir. Ada çayını belki duymuştur ama onun ne zaman yetiştiğini, hangi toprağı sevdiğini, çalı mı yoksa ağaç mı olduğunu dahi bilmez. Kırda karşılaştığı herhangi bir bitkiye dokunmaktan bile çekinir. Çünkü doğaya dair bilgisi değil, korkusu büyütülmüştür. Modern insan doğaya yabancıdır. Hem de ölümcül bir yabancı. Tam da bu yabancılığın ortasında korktuğunuz başınıza gelir, grubun hemen her üyesinde şiddetli bir karın ağrısı baş göstermiştir. Hastane yoktur, doktor yoktur, ilaç yoktur. Siz ve yanınızdakiler sancıdan kıvranıyorsunuz. Sonra birden bir anı canlanır zihninizde. Yıllar önce babaannenizin kedisi bahçedeki bir otu yemişti. Babaanneniz, hayvanlar doğadan nasıl şifa alacaklarını bilirler demişti. O cümle gelir aklınıza ve o otu hatırlarsınız. Gidersiniz, bulur ve birazını yersiniz. Yarım saat içinde ağrınız iner. Ardından tüm grup üyelerinin. Bir anda grubun yeni kahramanı oluverirsiniz. Ama o anda anlarsınız. Doğa gözlemlenmek zorundadır. Bu bilgiye mecbursunuz. Hangi kuş, hangi tohumu yiyor, hangi hayvan ne yediğinde hastalanıyor, nereden su içiyor, hangi bitkiye yaklaşmıyor, kim, nerede barınıyor. Doğa artık yeni öğretmeninizdir. Ama bu okulun dersleri pahalıdır. Ve öğrenme süreci sancılı, yavaş ve ölümcül olabilir. Çünkü bu dünyada deneme yanılmanın bedeli ölümdür. Bilgi artık pahalıdır. Ve doğa sabırsız olanı affetmez. Şehir insanı için en büyük ceza, bildiklerinin işe yaramadığı bir dünyada uyanmaktır. Yeni dünyada geçerli olan tek bilgi, hayatta kalma bilgisidir. Ve bu bilginin kaynağı artık yapay zeka değil, ormandaki sincaplardır. Eskiden böcekten tiksinirdiniz. Kertenkele görseniz koltuğun üstüne zıplardınız. Ama yeni dünya düzeninde bu korkulara yer yoktur artık. Derme çatma bir kiler dolabına giren fareyi kuyruğundan yakalayıp dışarı atmayı başardığınızda mideniz değil zihniniz bulanır. Eski dünyada fare demek veba demekti. Bugün hala geliyor bu düşünce aklınıza. Ama artık korkuların hiyerarşisi değişmiştir. Açlıktan ölmek, hastalıkla ölmekten daha gerçek bir tehdittir. Bir süre sonra vebayı da, koronayı da unutursunuz.
korkular sadeleşir. Ama bazı korkular iliklere işlenmiştir. Genetik mirasınız, yüz binlerce yıllık atalarınızın hayatta kalma çığlıklarını taşır hala. Yılan korkusu. İşte bu, ne şehirde bastırılır, ne kırsalda unutulur. Kırsalda geceler çıtırtılarla doludur ve siz artık sürekli tetiktesinizdir. Karanlıkta sürünen bir şey mi var, yoksa sadece rüzgar mı? Grubun içinde yeni bir otorite savaşı patlak vermiştir. Çiftçi mi lider olacak, yoksa çoban mı? Aklınıza mitoloji gelir. İnanna ile evlenmek için yarışan Enkidu ile Dumuzi. Bir yanda toprağı işleyip düzeni kuran, öte yanda hayvanları güdüp özgürlüğü temsil eden, her ikisinin de göz diktiği kadının yerinde olmak istersiniz. Ama o iki adam da artık sizin gibi yalnız ve beceriksiz biriyle değil, güçlü, doğurgan, çalışkan kadınlarla ilgilenmektedir. Eski CEO size ilgi gösterse de, tarım da, hayvancılık da onun için hala birer PowerPoint sunumudur. Ama bu yeni dünyada kimsenin güzelliğe, zekaya ya da entelektüel birikime ihtiyacı kalmamıştır. Yeni değerler bellidir. Toprak bilgisi, hayvan yönetimi ve kas gücü. Güç artık rafine değil, ilkel bir şeydir. Otorite düzgün konuşmakla değil, tohumu tanımakla, inek sağmakla ya da bir kavgada yere düşmemekle kurulur. Bir zamanlar insanlar CV'nize, üniversite diplomanıza, kaç yabancı dil bildiğinize bakardı. Şimdi ise biri size şöyle soruyor: sen tohumları tanıyor musun? Tavuk keserken miden bulanıyor mu? Kurt uluduğunda kaçmazsın, değil mi? Ve bu soruların cevabını veremiyorsanız hiçbir değeriniz yoktur artık. Diğer köyden gelen adam hala gözünüzün ucundadır. Kaslı, kavgacı, vahşi, toprakla derdi yoktur belki. Ama yumruğu vardır. O da bu yeni sistemin bir tür lideridir. Çünkü yeni değer sadece üretmek değildir. Üretileni korumak ve hatta gerekirse başkasının elindekini almaktır. Ve siz bir kadın olarak bu değişimin tam ortasında duruyorsunuzdur. Dünya yeniden kurulmuyor sadece. Kadınlık da yeniden tanımlanıyordur. Bir zamanlar korunmayı bekleyen, kırılgan ve narin olmakla değer kazanan kadın tipi. Bu yeni düzenin içinde sadece yük sayılır. Şimdi güçlü olan hayatta kalır. Ve kadınlar da ya üretici, ya savaşçı ya da stratejist olmak zorundadır. Eski CEO hala sizi beğeniyordur belki. Ama siz artık onun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bir hatıradır. Yeni bir değer değil, sadece geçmişin hatırlattığı silik bir iz. Ve kendi içinizden fısıldarsınız: eskiden masal prensesi olmayı isterdim. Şimdi tek istediğim yırtıcılarla dolu bu dünyada kendimi koruyabilmek. Topraklar boştur ve ekilmeye hazırdır. Ama ortada koca bir sorun vardır. Uçsuz, bucaksız bu tarım arazilerini ekecek, koruyacak, sürdürecek kadar insan yoktur etrafta. Bu yüzden yeni kocanız sizden bir şey beklemeye başlamıştır. Erkek çocuk, hem de çok sayıda. Ve işin en çarpıcı tarafı şudur: bir zamanlar sadece bir kızım olsun, yeter diyen siz artık onunla aynı fikirdesinizdir. Çünkü biliyorsunuz, bu topraklar erkek gücü olmadan sürülemez. Hayvanlar erkek eli olmadan zapt edilemez. Ve dış tehditler ancak yumrukla, kasla savuşturulabilir. Siz kendi ellerinizde terk ettiğiniz eski dünyanın kodlarına dönmüşsünüzdür. Ama bu dönüş gönüllü değildir. Bu hayatta kalmanın doğal sonucudur.
Ve artık siz de farkındasınızdır. Eskiden aşağıladığınız, tutucu dediğiniz insanlar belki de sadece yaşamak için gerekeni yapmışlardır. İnançlarınız, idealleriniz, feminizminiz, şehirli kimliğiniz hepsi bir kenara. Şimdi tek bir şey önemlidir. Toprağı koruyacak erkek evlatlar. Tarım yapmaya hazırsınızdır. Toprak elinizde, niyetiniz yerinde. Ama büyük bir eksikle karşı karşıyasınızdır. Tohum yoktur. Ne ekeceksiniz? Toprak neyi bekliyor? Siz ona ne vereceksiniz? İşte tam bu noktada aklınıza köydeki çiftçi gelir. Tohumu tanır, ne zaman ne ekileceğini bilir, hangi toprağın neye uygun olduğunu sezgileriyle çözer. Ama onun da bir derdi vardır. Güvenlik. Eşinizle birlikte onu ziyaret edersiniz. Basit bir öneriyle çıkarsınız karşısına. Sen bize tohum ve bilgi ver. Biz de seni koruyalım. Bu teklif çiftçiye de cazip gelir. Çünkü artık ne bilgi bedavaya verilir, ne de kas gücü boşa harcanır. Ve böylece yeni dünyanın ilk toplumsal iş bölümü gerçekleşmiş olur. İlk kez biri bilgisiyle, diğeri gücüyle ortak bir üretim zemini kurmuş. Artık sadece hayatta kalmıyorsunuz, toplum kuruyorsunuzdur. Henüz kurallar koymasanız da anlaşmalar başlıyordur. Ve bunlar sözde değil, ihtiyaçla mühürleniyordur. Toprak elinizdedir, tohum da artık sizindir. Ama hiç düşünmediğiniz bir eksik tüm süreci durdurur. Kazma küreğiniz yoktur. Toprak size bakar, siz toprağa, ama onu işleyecek bir aracınız yoktur. Bir an iç geçirirsiniz. Keşke Sümer tanrısı Enki gelse de bize de kazma kürek verseydi. Ama bu yeni dünyada tanrılar gelmez. İhtiyaçlar insanı yönlendirir. Eskiden madencilik yapmış olan kocanız bir arkadaşıyla birlikte harekete geçer. Demir cevheri aramaya koyulurlar, aylarca dağ taş gezer, farklı noktaları kazarlar ve bir gün toprağın altı onlara cevabını verir. Demir cevherini bulurlar. Başka bir bölgeden de kömür ve sonunda yapı marketlerdeki kadar şık olmasa da iş gören bir kazma ve kürek üretmeyi başarırlar. Artık sadece toprağı değil, geleceği de kazabileceğiniz bir aletiniz vardır. Kocanız daha en başından beri aynı şeyi anlatıyordu. Küresel felaketten bir gece önce Tanrı onunla rüyasında konuşmuş ve bu sayede kurtulmuş. Ona göre bu bir tesadüf değil, ilahi bir görevdi. Ama kazma kürek yapıldığında işler değişmiştir. Artık sadece konuşan biri değil, üreten, kurtaran ve kutsanan biri haline gelmiştir. Grubun gözünde o artık sıradan bir adam değil, yeni dünyanın ilk seçilmiş kişisidir. Ve ne yazık ki ya da ne tuhaf bir biçimde iyi ki o da bu gücün farkındadır. Felaketten kurtulma hikayesine yeni bölümler eklemeye başlar. Tanrı bana o saatte madene inmemi söyledi. Ben kurtarılacak üstün kullardan biriyim. Henüz küçük olan oğullarınız babalarına hayranlıkla bakar. Her anlattığı kulaktan kulağa efsaneye dönüşür. Siz de fark edersiniz, yeni bir mitoloji doğmaktadır. Herakles ve oğulları belki antik Yunan'da kalmıştır ama şimdi gözlerinizin önünde bir başka efsane yazılmaktadır. Siz gerçeği biliyorsunuzdur.
O gün o adam işe gitmişti, madene inmişti. Çünkü mesaisiydi. Tanrı değil, Bordro çağırmıştı onu. Bir akşam bunu ona söylersiniz, dobra ve net. Ve ne tesadüftür ki tam o gece bir yılan sizi ısırır. Neyse ki yılan zehirsizdir ama eşiniz bunu da kullanır. Seni bağışladığım için zehirli değildi ama bir daha böyle bir hata yaparsan affedemeyebilirim. Artık siz de korkmaya başlamışsınızdır. Çünkü yeni düzenin kutsalı sizin evinizdedir. Ve o kutsal sadece sözleriyle değil, artık ritüelleriyle de hükmetmeye başlamıştır. Dualar eder, bereket için tütsüler yakar, çocukların başına su serper. Hiçbir din adamı olmayan bu toplumda ilk dini lider artık odur. Ve siz bir kadının gözleriyle tarihin en eski döngüsünü yeniden izliyorsunuzdur. Oğullarınız artık genç birer delikanlıdır ve babalarıyla birlikte grubun güvenliğini sağlama görevini üstlenmişlerdir. Gece devriyeye çıkarlar, erzağı korurlar, tehditleri önlerler. Artık sadece bir aile değil, küçük bir ordu gibisinizdir. Karşılığında insanlar minnettardır. Ürünlerinin bir kısmını size verirler. Yeni çiftlik evinizin yapımında canla başla çalışırlar. Çünkü bilirler, sizi güçlü kılan artık sadece kutsallık değil, güvenliktir. Ama tehdit hala sürmektedir. Yakın coğrafyalarda başka gruplar da vardır. Onlar da büyümekte, genişlemekte ve kaynak aramaktadır. Bir gün eşinizin önderliğinde erkekler toplanır. Ortaya bir fikir atılır. Savunma artık bedenle değil, mimari ile yapılmalı. Planlar çizilir. Kadınlar taş taşır, çocuklar su getirir, erkekler sıva yapar ve ilk savunma duvarı için temel atılır. Artık sadece toplum değil, yapı da kuruluyordur. Çevredeki irili ufaklı taşlar gün be gün toplanır. Her biri geleceğinizin duvarında bir yer edinecektir. Ama taş yetmez. Onları birleştirecek bağ gerekir. Kendi harcınızı yaparsınız. Sönmemiş kireç, ince kum, su ve yumurta. Evet, yumurtanın beyazı yapıştırıcıdır artık. Ama yumurta bulmak kolay değildir. Oğullarınız geceleri diğer grupların kümeslerine sessizce sızar. Risklidir ama gereklidir. Çünkü artık güvenlik emekle değil, yapıyla sağlanacaktır. Aylar geçer, mevsimler döner ve sonunda duvarınız yükselir. Bu artık sıradan bir duvar değildir. Bu savunmanın, düzenin ve sınırın sembolüdür. İlk şehir devletiniz kurulmuştur. Taşların üstünde sadece harç yoktur. İnanç, korku, umut ve gelecek kat kat yığılmıştır. Artık sadece bir grup değilsinizdir. Bir şehriniz vardır. Ve o şehri koruyan duvarlarınız. Duvarlar yükselmiş, güvenlik sağlanmıştır. Topraklar işleniyor, hayvanlar güdülüyor. Ama tüm bu yapı bir lider olmadan dağılma riskiyle karşı karşıyadır. Halk artık sadece güven değil, yön de istemektedir. Ve yön ancak tek bir merkezden belirlenebilir. O merkez için 3 şey gereklidir: güç, bilgi ve inanç.
güvenliği sağlayan, kazma küreği icat eden, Tanrı tarafından seçildiğini söyleyen. O kişi sizin kocanızdır. Zaten başka kimse de yoktur bu vasıflara sahip. Toplum bunu açıkça dillendirmese de artık herkes biliyordur. Yeni düzenin ilk hükümdarı odur. Tebrikler, artık siz sadece bir eş değil, bir hükümdar eşisiniz. Felaketle başlayan yolculuk, duvarlarla çevrili bir şehir devlete vardı. Asabiyet kuruldu, otorite güçlendi, inanç şekillendi ve sistem kendi içinde tutarlı bir yapıya kavuştu. Ama biz bunu daha önce de gördük. Çöl kabilesinden veya derebeylikten bir imparatorluğa uzanan yolun bir gün tekrar çöle döndüğünü biliyoruz. İnsan değişir ama insan doğası pek değişmez. Bugün başardığımız her şey yarınki çöküşün sessiz hazırlığı olabilir. Peki ya şimdi bu döngünün neresindeyiz? İşte bu sorunun cevabı sadece geçmişin aynasında değil, gelecekte vereceğimiz kararlardadır.